Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dünya tarihinde en önemli noktalardan biri olarak görülen milattan önce 6000'li tarihlerdeyiz. Milattan önce 6000'li tarihler için özellikle dünya tarihini yazmış olanlar genellikle bundan önceki tarihi karanlık çağlar olarak adlandırmakla beraber milattan önce 6000 ile 7000 arasındaki tarihsel süreçte bakırın ilk kez Çatalhöyük'te dövüldüğünü ifade etmişlerdir. Buna ait olan bulguları da bulmaya devam ediyor sonuçta bilim adamları. Bakırın dövülebilir olması bundan en az 5000 yıl kadar öncesine gitme ihtimalini doğuruyor. Tabii ki bilim adamları henüz bunları net bir şekilde göremedikleri için ya da buldukları parçaları birleştirmekte zorlandıkları için buradan başlatabiliyorlar tarihi. Sonuç itibariyle bir bakırı dövüp bir ürün elde ediyorsanız bundan önce ciddi bir bilgi birikimi, bundan önceki bakır madenlerine ulaşmış olmanız, bunu işleyebilir olmanız lazım. Çünkü bakır dövmek diye tabir ettiğimiz unsur, bir mağaranın girişinde bulacağınız külçe külçe bakırları keyfinize göre döverek bir şeyler elde edilme süreci olmadığını artık hepimiz biliyoruz. Öyleyse çok daha önceden başlamış olması gerekiyor ve teknolojideki daha önceki prensip farklılığı sebebiyle Nuh Aleyhisselam'dan önceki teknolojinin prensiplerinin farklı olması sebebiyle bu çağdaki insanların bu yeni başlayan dönem içindeki cehaletin getirisi olarak tırnak içinde bunu döverek bir şeyler yapabilmek, işleyerek yapabilmek, sıfırdan bir hayata başlamak söz konusu. Önceki bilgiye de sahip olmadıkları için bu süreç oldukça ve daha uzun sürebiliyor. Neden böyle ifade ettiğimizi şöyle ibarelendirmekte fayda var. Çünkü milattan önce 6000'li yıllara gittiğimizde bizim beyan ettiğimiz bu Siyer'in açıklamaları çerçevesinde Avrupa'nın 3 parçaya bölünmesiyle beraber Avrupa'da yaşanacak bir kıta savaşından bahsediyor olacağız. Eski tarihlere ilişkili olarak dünya tarihini yazanların genellikle İbranilerden oldukça etkilendiğini beyan etmek gerekiyor. Bu noktada kaynak soranlara Tarihi Taberi'ye de İbn Sina'ya da aynı kaynakları soramayacaklarını beyan etmek gerekiyor. Hem araştırma hem hakikat ilminin beyannamesiyle bu ifadeler delillendirildikçe kaynağını kendisi oluşturmuş oluyor. Zira bir şeye ya kaynak verirsiniz ya da delil sunarsınız. Dolayısıyla son dönem insanlarımızın ne yazık ki kaynak takıntısı, delil bilgisi olmadıkları için bu soruya muhatap olmalarını kendilerini mecbur hissediyorlar. Biraz da baskı altında oldukları için. Dolayısıyla tarihsel bir vesikayı anlatırken bunun delillerini sunuyor olmanız kaynakların yanında, kaynakları yoksa bile delillerin kendisi kaynak hükmüne geçer. Bizler Çatalhöyük'teki bakırların dövülmüş olmasını, sonra dövülen bakırların Avrupa'da karşılıklarını buluyor olması ve bundan artık silah değil, silah savaş aletleri yapılıyor olması ve bölgedeki yapılan çalışmaların şu ana kadarki verileriyle elbette Avrupa'da belli çatışma düzeneklerinin olduğunu görüyoruz. Zira insanlık hem kendi hayatını kurtarmaya çalışırken bir diğer taraftan da savaş aleti yapmasının mantığı çok yoktur. Sakın buna avcılık falan demeyin, çünkü bakırdan ve sonrasındaki aşamalarda yapılmış olan savaş aletleri diye bugünkü tarihçilerin de ibare ettiği şeyler hayvan avlamak için oldukça yanlış olurdu. Biz tekrar konumuza geri dönelim. Delilleri akli ve mantiki boyutlarda devam ediyor siyerimiz. Dolayısıyla bu sorunun da cevabını açıkça ifade etmiş olduk. Efendim, Avrupa'da 3 tane ana akımdan bahsetmiştik. En büyük akım elbette ki Grekler. Putperestliğin merkezinde putperestliğin anlam ve algısını bütün dünyaya yaymaya çalışanlar. Bir diğer taraflar bugünkü Rumlar diye tabir ettiğimiz ama o günlerde Rome diye okunan, yani Batı Pers'le ortak hareket etmekte olan Ege kıyılarındaki yapılanma. Dolayısıyla Greklerle Romları ayırmak lazım. Bugünkü ibareye döndürmek lazım. Rumları ayırmamız gerekiyor. Grekleri ise sakın Ostrogot ve Vizigotlarla karıştırmayın. Onlar çok yakın dönem halkları ama en bilinen eski Avrupa milletlerinden olduğu için böyle ifade ediliyor, ama Avrupa'nın eski milletleri Greco-Romen diye tabir edilen Greco. Ama bugünkü anlaşılır tabirle Yunan eskisi anlamında değil, hermetik bir anlayışla değil, daha ziyade toplumsal bir algı itibariyle.
Yunanlara benzeyen bir topluluk değil yani, onu da altını çizmiş olalım. Hemen ardındansa bizim için oldukça önemli olan Rumlar var. Yani bugün Ege'nin batı kısmından bahsediyoruz. Rom diye anılıyorlar bu tarihlerde. Batı Pers'in de etkisiyle beraber ve Mısır'la yaşanan çeşitli mal alışverişleri ve birazdan anlatacağımız sosyolojik etkileşimle beraber felsefenin doğuşuna ve bu bölgedeki devlet algısının temel paradigmalarını oluşturma gayretiyle karşılaşacağımız grup. Yani Greklerin bu salt putperestliği, Rumların bu putperestliğe kadar karşı bir anlayış oluşturmaya gayretleri, Fas'tan gelen Got ailesinin ise daha ziyade işin ticari boyutlarında olmakla beraber bunlardan da çok kopuk olmama gayreti, çünkü fikir sahibi olabilmek bu tarihlerde Avrupa'da bir çatışma merkezi. Çünkü ortada net bir, keskin bir inanç biçimi yok. Bundan ötürü de bir çatışma var. Kuzey yolunun önem kazandığı bir yapılanmadan bahsediyoruz. Türklere karşı önlem alma gerekliliği doğuyor. Çünkü Türk kabileleri bölgede, kuzey bölgesinde gelip gidiyorlar. Ama kuzey bölgesi Avrupa'da henüz çok ehemmiyetli bir bölge olmadığını daha önce ifade etmiştik. Ege'de kolonileşme sürecinin hız kazandığı bir dönemden bahsediyoruz. Sebebi ise şu: burada sosyolojik bir sıkışma ile oluşan tarihsel bir olgunun ilk dönemini yaşıyor olacağız. Sebeplerden bir tanesi, biliyorsunuz, Fas'tan gelmiş olan Got ailesi Uzak Asya'dan geri gelen kölelerin kabilesidir. Dün anlattık ya, Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın anneler tarafından anlatmıştık. Tarihin ilk sosyal grubu. Yıllar sonra Norveç'e, oradan da Güney Amerika'ya İspanyollarla beraber gidecek olan Avrupa'nın çalışkan bir milleti diye tabir edebiliriz. Yani bugünkü Kuzey Avrupa'nın temel yapısı. Östrügot, Vizigotlarsa dediğimiz gibi daha sonradan oluşuyor. Şimdi Avrupa'daki bu inanç boşluğuna karşılık Mısır'da belli bir inanç mekanizması var. Putperestler sistematikleştirilmiş, eğitimin zorunluluğu söz konusu olmuş. Tarihsel süreçte en net ve keskin bir şekilde devletleşme söz konusu olmuş. Ve bununla beraber putperest inancın boşluğu var Avrupa'da ve yeni bir birliğin de temelinin oluşturulması söz konusu olması gerekiyor. Buna rağmen Avrupa'da fazladan bir paranın olması, bir inanç biçiminin oluşması, devlet ve varoluş anlayışının geliştirilmesi gerekiyor. İşte burada devreye Rumlar giriyor. Bugünkü saymış olduğumuz Avrupa'nın felsefi altyapısını oluşturan Yunan mitolojisi diye tabir ettiğimiz şeyler aslında Yunanlara ait değil. Çünkü Yunanlar Grek-Rum arası bir yapı, ama bu bahsettiğimiz Rumlar daha çok Milas bölgesi, İzmir, İç Ege bölgesinde yaşayan insanlar. Dolayısıyla bugünkü Yunanlarla aslında çok net bir yakınlıkları yok. Her ne kadar tarihsel süreçte Yunanlar bunlara medeniyet olarak sahip çıkmış olsalar da. Yani bir bölgenin toprağına sahip olunca sanki oranın da eski medeniyeti sizdenmiş gibi bir algı oluşturmaya çalışmışlar. Bütün bu süreçler yaşanırken ekonominin tetikleyeceği bir savaş dönemine geçiyoruz. Sonuçta insanlar aslında anlayışlar ve bu anlayışları üzerinden nur ile karanlığın savaşını yaşadılar tarih boyunca, ama ekonomi veya ekonomiyle ilişkili sosyolojik ve diğer siyasal unsurlar tetikleyici faktörlerini gösterdiler. Yani yine temelde bir inanç vardır. Bu tarih boyunca pek de değişmez. Ender ekonomi savaşları yaşanır ama hep ekonomidir fotoğraftaki. İspanya zeytinlikleri gittikçe önem kazanmaya başlıyor. Özellikle milattan önceki bu yıllarda zeytinyağının öneminden bahsediyor olacağız. Çünkü Kudüs'te insanların bundan elde etmiş oldukları ilaçlarla pek çok hastalığa tedavi geliştiriyor olmaları bu tarihsel süreç içerisinde zeytinyağını önemli kılmaya başlıyor. Ekonomik anlamda zeytinyağı zaman zaman tarihte o kadar yüksek maliyetlere ulaşıyor ki bir devlet için önemli hem de stratejik bir ürün haline gelebiliyor. İspanya'daki zeytinliklerin varlıkları bunun üzerindeki bir anlaşmazlığın tetik fonksiyonunu ortaya koyuyor. Bu tetik fonksiyonu karşısında Gotlarla önce Grekler arasında bir karşılıklı çekişme başlıyor. Zeytini ve bu zeytinden elde edilen zeytinyağını hangi oranda kim elde edecek? Bunun için de Grekler ortaya putları koyuyorlar. Eğer putların varlığı, yani putlara adanmış olan adaklar karşısında eğer o put yere devrilirse
Greklerden karşı tarafa geçiyor olsa ne için? Yok, devrilmezse, rüzgarda ayakta durabilirse o zaman da Greklerde kalıyor. Şimdi bu durum karşısında tabi zaman zaman bu çekişme, bu anlamsız çekişme İspanya zeytinliklerindeki anlaşmazlıklarının tanrılar eliyle değil de insanların kendi hareket biçimleriyle çözülmesi gerektiğini söylüyor. Efendim, Hz. İbrahim Efendimizin doğum sürecine doğru gidiyoruz. Aslında bütün dünyada putperestliğin sadece Hz. İbrahim Efendimizin parçaladığı putlarla simgeleştirildiğini, aslında o bütün dünyadaki putperestlik inancının ne kadar anlamsız ve manasız bir sürece gittiğinden bahsediyoruz. Bu süreç içerisinde Gotlar Tuna Nehri üzerinden geçmek istediklerinde bu sefer de Gotlara karşı Grekler Tuna Nehri'nden onların geçmesini tanrıların istemediğini söylüyorlar. Ama Tuna Nehri bu dönemde önemli bir karayolu gibi bir vazife yürütmekte. Yani önemli bir ulaştırma yolu. Bunun üzerinden ürünlerinizi götürüp getirebiliyorsunuz. İşte putların ortaya koymuş olduğu değerler, Tuna Nehri'nden geçilmesine engel olunması ve İspanya'daki Zeytinlik Anlaşması Batı Bulgaristan'da büyük bir savaş haline dönüşüyor. Bu savaşın öncesi de oldukça ilginç. Rumların geri durduğu bu savaşta Batı Pers topraklarından gelen Persiyan, eski Persiyan milleti Rumları koruma altına alır gibi bir tavır sergiliyor. Ancak Batı Bulgaristan'da başlayacak olan savaşta önce putlar konuşturuluyor. Yani karşılıklı olarak putları karşı karşıya koyuyorlar ve putların adına konuşacak olan savaş temsilcileri karşılıklı olarak birbirlerine nara atıyorlar. Greklerle Got ailesinin karşı karşıya geldiği bu süreçte ortalama 7000'e yakın insan birkaç saat içerisinde birbirini öldürmeye başlıyor. Anadolu'dan doktorlar batıya doğru yardıma gidiyorlar ve batıda uzun müddet kalıyorlar. Çünkü Grekler insanların öldürülmesinden ziyade onları işkence eden, onların vücutlarını parçalayan bir çalışma biçimine, bir işkence biçimine de sahipler. Ve böylelikle batıdan gelmiş olan doktorlar bölgede etkinliklerini kurmaya başlıyorlar. Böylece Ege kıyılarına artık tıbbiyenin de daha o dönem için söylemek gerekirse daha gelişmiş hali ulaşmış oluyor. Avrupa artık 3 parçaya bölündü. Bu 3 parça itibariyle Mısır daha da büyük bir güç haline gelecek. Avrupa tam da birleşmek isterken 3 ana kültürel yapı, 3 ana medeniyet unsuru, Grekler, Rumlar ve Gotlar birbirlerine putperestlik yüzünden girdiler ve bu sayede büyük bir Avrupa kıta savaşını yaşadılar. Bu savaş Mısır'ı güçlendirirken şimdi doğu tarafında yeni savaşlar başlayacak. Ama bu savaşın içerisinden yeni bir medeniyet doğacak. O medeniyet Sümerler. Ama henüz doğmadılar. Doğmadan önce yaşanan büyük savaşa gideceğiz. Büyük Mekke müdafasına. Efendim, yarın inşallah Büyük Mekke müdafasını anlatıyor olacağız. Bugünlük kalın sağlıcakla.